Bugün sizlerle sheet metal ile imalat teknik resmi çıkarma işlemi yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Öncelikle ben daha önceki videolarda yapmış olduğum bir rulo çizimi vardı. Oradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir resmin çıktısını aldım. Arkadaşlar imalat biriminize, yani herhangi bir imalat birimi düşünün. Oraya gelen ham maddeler işleniyor. Diyelim ki elimizde rulo şeklinde bir ham madde geldi. Bunu biz imalatta işleme alabilmek için nasıl, hangi aşamalardan yola çıkarak teknik resmini, çizimini oluşturabiliriz? Onlar hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bu konuda anlaştıysak eğer hemen çizimimize başlayalım. Hemen yeni bir sekmeden çizimi açıyorum. Evet arkadaşlar, ben öncelikle şöyle kendi sekmelerimde sheet metali koydum. Yani ana başlık olarak koydum. Siz tabi arama kısmından şu şekilde yazabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar şöyle üst düzlem diyelim. Evet. İlk baş üst düzlemi seçtim. Ardından sheet metalden base flang'e tıkladım arkadaşlar. Hemen şöyle Sketch'ten bir dikdörtgenimizi alalım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturduk. Ölçülerini belirleyelim hemen. Şurası 40 olsun arkadaşlar. Şurası da 45 olsun. Şimdi arkadaşlar ben burada saç metalden katıyı oluşturacağım. Belli bir kalınlığını vereceğim rulo ham maddesine göre. Ardından şurada görmüş olduğunuz 45 genişlik olarak düşüneceğim. Sabit bir uzunluğum benim. Rulo ham maddesinde o şekilde geldiği için. Ardından burada görmüş olduğunuz 40 ölçüsünde, 40 milimlik ölçüde bazı bükme işlemleri yapacağım. Bu 40 milim o bükmeler sonucu yaklaşık 65 milim olarak uzayacak arkadaşlar. Dilerseniz bu aşamayı anlattığıma göre hemen ben çizime devam edeyim. Şöyle sheet metal'e geliyorum. Base flang'e tıkladım. Ve parçamın katısını oluşturuyor. 1,5 milim olduğunu düşünüyorum ham maddemin kalınlığını. Ve oluşturdum arkadaşlar. Ardından şöyle şu kısımda tıkladım H flange'e. Şöyle bana köşeni seç diyor. Şu şekilde arkadaşlar. Aşağı doğru bükme olacağı için seçtim. Ardından diğer taraftan da alt köşeye doğru bir seçim gerçekleştirdim. Şuradan uzunluklarını belirliyorum. 5 milim olmasını istedim arkadaşlar. Şöyle onaylıyorum arkadaşlar. İlk bükme işlemimizi gerçekleştirdik. Tekrardan H-Flame'e giriyorum. Bu sefer de şu kısımdan seçtim arkadaşlar. Diğer tarafa doğru bıraktım. Ardından diğer kısım için de seçtim. Diğer tarafa bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunun uzunluğunu belirleyelim. Buna da 5 dersek eğer çok küçük kalacak. 6 demeyi tercih ettim arkadaşlar. Ardından aynı şekilde bükmesini istedim ve onayladım arkadaşlar. Evet, büküm işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi biz bu parçayı nasıl düz bir şekilde görürüz? İzometrik görünüşünü alalım parçayı. Şöyle arkadaşlar, hemen bunu düz haline çevirebilmemiz için şurada üst sekmelerde Unfold, Fold, Flatten diye seçenekler var arkadaşlar. İlk baş Unfold'u yapmanız lazım ki sonra Flatten'da düz ve büküm işlemine geçebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Unfold seçeneğine tıkladım. Parçamın yüzünü seçtim. Ve ardından Collect All Bands tüm sekmelerini kastediyorum. Hepsini seçtim ve okeylediğimde arkadaşlar ardından ben şöyle eğer fold dersem fold'da da geri bükme halini gösteriyor arkadaşlar.
Şöyle collect all ben seçtim tekrardan ve eski haline döndü. Eğer flatten seçeneğine de tıklarsam arkadaşlar gördüğünüz gibi artık düz hale otomatik dönüyor. Tekrardan tıkladığımda da eski haline dönüşümünü gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir olay da yapmak istiyorum. Delik işçiliğini de eklemek istiyorum buraya. O yüzden de unfold seçeneğine tekrar tıklıyorum. Yüzü seçtim. Collect all ben seçtim. Ve bu parçaya şöyle dik baktık arkadaşlar. Ben buralara delik işlemleri yapmak istiyorum. O yüzden de şu çizimi açtım. Şöyle normal skeçten devam edelim. Şöyle bir doğru çiziyorum ben. Şöyle orta noktalarda olacak şekilde. Kıvrımın en altındaki kısımda yapmak istiyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da yapacağım bu işlemi. Şöyle doğrudan bir daire çizdim. 2,5 çapında ayarladım. Üst kenar uzaklığı da 2 milim olarak ayarladım arkadaşlar. Şimdi liner çoğaltmaya geliyorum. Tıkladım liner çoğaltmaya. Parçamı seçtim. Sağ kenarda yani x ekseninde 2 tane olacak. Aşağı doğru da 3 tane olmasını istiyorum. Eşit aralıklarla. O yüzden de arkadaşlar şöyle şu y kısmında 3 dedim. Yukarı doğru çıktı. Şöyle ters çevirelim. Aşağı doğru indi. Şimdi benim bunun uzaklığını belirlemem lazım. Bu şekilde dengeledim. Okeyliyorum. Hemen ardından Features kısmından delik işlemini gerçekleştirip onaylıyorum arkadaşlar. Evet, deliklerimiz de delindi. Hemen Sheet Metal'e gelelim. Unfold seçeneğini bozalım. Hemen fold yapalım. Şöyle call all bands dediğimizde gördüğünüz gibi kenarlarda da deliklerimizi oluşturduk arkadaşlar. Şöyle. Evet. Parçamız hazır. Hemen ben bu parçayı kaydedeyim masa üstüne. Bu şekilde kaydettim. Şimdi teknik resme geçelim hemen. Şöyle T seçeneğine kısa yoldan tıkladım arkadaşlar. Benim ekranıma hemen hangi kağıda yapmamı istediğini soruyor. Gördüğünüz gibi antet boyutu kağıt büyüdükçe küçülüyor arkadaşlar. Ben burada A3'ü kullanmak istiyorum. A3'ü seçtikten sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle ben burada size antet kısmını nasıl düzenlersiniz, yazılar yazarsınız onu aktarmak istiyorum arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz çalışma sayfasının altında Sheet Format var. Eğer buna ben 2 kere tıklarsam Entity düzenleme seçeneğim gelir. Yakınlaştırdım arkadaşlar. Şöyle resim no, yani resim adımızı soruyor mesela. Biz levha bağlantı aparatı dedik. Üstüne 2 kere tıkladım. Böyle şeye sığabilmesi için şöyle küçülttüm arkadaşlar. Evet, yazı boyutunda şöyle 16 yaparsak eğer sığdırabileceğiz gibi duruyor. Şöyle boş tarafa tıkladım ve ortaladım arkadaşlar. Resim adını resim no'ya yazıyoruz arkadaşlar. Sonra burada sayfanın yani kağıdın çeşidini bahsediyor. Revizyonsa burada tik atıp işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şurada ölçek kısmı var. 2'ye 1 diye bir ölçeğimiz var. Yani 2 katı şeklinde gösteriyor. Tabii ben bu ölçekte de farklı bir işlem yapacağım. Onu da göstereceğim size. Burada arkadaşlar çizen, denetleyen, onaylayanların ismini yazabilirsiniz. Mesela ben şuraya hemen tıklayayım. Şöyle şuraya İlker büyük harflerle yazalım. İlker Dinç dedik arkadaşlar. Ve bıraktık. Şu şekilde yerleşti. Eğer bu kısmı anladıysak arkadaşlar şöyle sağ köşeden çıkıyoruz antit kısmından. Ve şimdi imalat mantığına göre nasıl teknik resim oluştururuz o kısma geldik. Öncelikle arkadaşlar yaptığınız çizimde bazı ölçüleri tutturamamışsınızdır. Burada teknik bir resimde aşağıya lanse ederken yani imalata verirken bu resmi
O sizin oradaki bildiğiniz bir olay olduğu için burada onu değiştirebilirsiniz. Olması gereken ölçüler diye yazabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar şöyle üniversitede ya da SolidWorks derslerinde hep şey gösterilir. Ön görünüş, üst görünüş, yandan görünüş şeklinde 3 şekilde ayrılır. O şekilde öğretilir. İmalat mantığında bu yeterli olmuyor. Çünkü sizin bunu basite indirgemeniz lazım. Ve de yapılan işçilikleri belirtmeniz gerekiyor. Anlaşılır bir şekilde. O yüzden de arkadaşlar bunu dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Ben şimdi sayfayı 3 parça ayıracağım ve sol alt köşede de izometrik bir görünüş bırakacağım. 3 parça ayırmam sebebim ise ilk önce arkadaşlar burada not yazacağım. Bu notta ham maddenin çeşidini ya da ham maddenin ölçülerinden bahsedeceğim arkadaşlar. İlk ayıracağım kısımda. İkinci kısımda kesim ve delik işlemi olacak. Çünkü gelen ham maddeyi ilk başta uzunluğuna göre kesersiniz ve aynı anda delik yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalıp çeşidinize göre değişir. Ardından da üçüncü kısmına da bükme işlemini göstereceğim. Ve de buradaki önemli ölçüleri yani bu işi yapan personelin önemli ölçülerini görmesini sağlayacağım. Ve de o ölçülere göre sürekli belirli bir kalite noktaları vereceğim. O kalite noktalarına göre o ölçülerin almasını şart kılacağım arkadaşlar. Eğer bu konuda anlaştıysak hemen ben hızlıca başlayayım. Şöyle sketch kısmından şöyle ayırıcı bir şekilde çizimimizi yapalım. Şimdi bu kısmı ayırdığıma göre hatta şuraya da yazıları yazacağım için şurada da bir ayrım yapmak istiyorum açıkçası. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu ayırdığıma göre ilk baş resimlerimizi koyalım buraya değil mi? Evet, ilk baş koyacağımız resimleri seçelim buradan. Şöyle. Ben ilk baş izometrik bir görüntümü alayım. Hatta trimetrik olursa daha iyi olur. Şöyle trimetrik bir görüntümü aldım koydum. Şimdi bu trimetrik görüntünün de böyle gerçekten böyle normal bir ürün olduğunu göstermek için sol kısımda display stilden şöyle seçenekler var. Gölgelendirme, daha da gölgeli ve normal bir katı model gibi göstermek istedim arkadaşlar. Bunu eklediğimize göre hemen tekrardan gelelim sağ köşeden. Şöyle delik işlemlerini gösteren bir çizim var arkadaşlar. Ben bunu döndürmek istiyorum. Evet. Sol kısımda arkadaşlar parçamı döndürme işlemini yaptım. Şöyle parçam bu front kısmını gösteriyordu. Alttaki kısmı seçtiğimde de ters tarafını diğer tarafından göster seçeneğini yaptım. Deneme yanılmayla bir şekilde buldum arkadaşlar. Bunu yapma sebebim ise şöyle sol tarafta rulonun uzunluğunu göstereceğim için bir karışıklık yaratmaması adına vereceğim 45 milim genişliği, sabit genişliğini aynı hizada göstermek istedim. Ardından arkadaşlar şöyle şu seçenekleri de kaldıracağım. Çünkü büküm kısımlarını gösteriyor. Çünkü burada sadece kesim ve deliklerini anlatacağım. Büküm kısımlar içinde burada o kısımların ölçülerini vereceğim arkadaşlar. O yüzden bu parçanın bir kopyasını da diğer tarafa almak istiyorum. Şöyle tekrardan resme girelim. Şöyle onu da böyle bıraktım. Evet. Şimdi arkadaşlar benim için bu iki resim yeter. Yani üstten görünüş, önden görünüş ve soldan görünüşe ihtiyaç duymuyorum. Koydum arkadaşlar böyle. Şimdi şuraya da normal kendi çizgilerimle bir çizim yapacağım.
Evet. Böyle bir çizim yaptım arkadaşlar. Şimdi burada ince bir hususu gösteriyorum. Şöyle tüm sekmeyi seçtim. Ardından sol tarafta açılan sekmeden aşağı indim. Option kısmından None yerine formatı seçersem eğer aynı renkte bir çizim oluşturdu. Maviliği kaldırdı ortadan. Şimdi arkadaşlar ölçülendirmelere gelelim. Şöyle ölçüler rastgele, yani yaptığım çizime göre çıkıyor. Tabii bunlar benim istediğim ölçüler değil aslında. Aşağıya bilinen ölçüler ama aşağıya anlatabilmek için bunu değiştirmem gerekiyor. Doğru ölçüleri yazmam gerekiyor. Şu ölçüye tıkladık. Sol kısımda Dimension Text kısmı var. Oraya ben geliyorum ve olması gereken ölçüyü yazıyorum. Yani 45 milim yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi doğru ölçüsünü yazdım. Olması gereken ölçü yazdım. Diğeri için de aynı şey geçerli. Burası da 1,5 milimdi bizim için. Ölçünün boyutu farkındaysanız değişmiyor. O yüzden de bir sorun yaşamıyoruz açıkçası. Yani aralıktaki aralığı gözüküyor arkadaşlar. Ve de kolayca anlaşılır bir şekilde oluyor bu durum. Gerçekten kolaylık sağlıyor. Ve bunları belirttiğime göre ben şöyle Animation kısmından yukarıdan şöyle kalite kontrol noktaları belirtmek için Datum Feature'ı seçmem gerekiyor arkadaşlar. Datum Feature'a tıkladığımda ise kalite kontrol noktası şöyle 45 milim olduğunu göster. Yani kontrol et, doğru mu yanlış mı, ham madde geldi mi? 1,5 milim kalınlık olduğunu kontrol etmesi için böyle kalite kontrol noktaları atıyorum arkadaşlar. Bunları da numaralandırıyorum. Şöyle A yazan yere sol kısımda Label Stings'te 1 yazıyorum. Şu B yazana da 2 yazıyorum. Sırayla bu şekilde aşama aşama gidiyorum arkadaşlar. Şöyle ben şu isimleri de yazayım. Onu da göstereyim size. Animation kısmında Note seçeneği var. Tıkladım. Şöyle şuraya bir not yazacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki birinci nokta ham madde ölçüleri dedim. Misal. Bunu kalın yaptım. Şöyle kalın yapmadı. Seçelim. Kalın yaptım. Şöyle boş bir alanı tıkladım. Gördüğünüz gibi tekrardan aynı şeyi kopyaladı. Diğer tarafa da aynısını yaptım. Boş alanı tıkladım. Diğer tarafa da aynısını yaptım. Boş alanı tıkladım. Sonra ESC'ye bastım arkadaşlar. Şimdi birincisi ham madde ölçüleri dedik. İkincisine geldim arkadaşlar. Şöyle ortalayayım. Tıkladım üstüne. Şöyle düzenleme yapacağım. İkinci nokta. Şöyle silelim. Kesme delme şöyle kesme delme işçiliği diye bir tanımlama yaptım. Üçüncüye geldim arkadaşlar. Aynı şekilde sildim. Bükme işçiliği diyebilirim. Pres işçiliği de diyebilirim. Hangisini tercih ederseniz arkadaşlar, büküm işçiliği demek istiyorum ben. Bunları neden böyle yaptım? Çünkü imarattaki adam bu şekilde anlar. Yani yapılacak işleri bu şekilde sıraya koyar ve de aynı şekilde sizin de onlara aktarmanız gerekir. Kesme delme işçiliği yapılacağı için ona göre ölçüler vereceğim burada. Büküm işçiliği yapılacağı için de büküm kısımlarının ölçülerini vereceğim. Rastgele gene ölçüm yapacağı noktalar için veriyorum arkadaşlar. Uzunluğu veriyorum arkadaşlar. Ardından şurada bir tane delik ölçüsünü versem benim için yeterli olacak. Şöyle verdim onu da. Ve de aralarındaki mesafelerin ölçüsünü vermem gerekiyor arkadaşlar. Tabii vermeseniz de olur. Çünkü kalıp bunu basmak için bir kalıp oluşturulacağından onu aslında kendi aralarında belirleyebilir. Ama tabii bu etik olmayacağı için belli bir
teknik resim olması gerektiği için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle o ikisinin arasındaki uzunluğu verdim. Şöyle şu ikisinin arasındaki uzunluğu belirttim arkadaşlar. Delik ve kesme işçiliklerinin ölçülerini verdiğime göre ben bunları hemen kalite kontrol ölçülerine atayım. Evet, bunu bitirdiğimize göre yan tarafa geldim. Hemen hızlıca onun ölçülerini de belirtelim. Evet, bunu ayarladığımıza göre tekrardan şu şekilde seçelim. Water kısmından None ve Format'ı seçtiğimizde grilik kalktı. Kalite noktalarında eğer eklersek arkadaşlar işlemimizi tamamlayacağız. Diğer kalite kontrol noktamıza da 8 dedik arkadaşlar. İşlemimizi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten imalatta sorun yaşanmayacak bir teknik resim oluşturduk arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kafanıza takılan bazı sorular varsa bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.